Evet arkadaşlar, Film Beauty'ye hoş geldiniz. Louis? Bugün Smile ikilemesini ve psikolojik korkuda Smile'ın yerini konuşacağız. Daha fazla Smile 2 incelemesi olacak bizim için. Fazıl Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Film Beauty'in ikinci videosuna. Bugün Olçar'ın da dediği gibi Smile 2 ve Smile serisinin psikolojik korku sinemasındaki yerini aslında biraz daha konuşacağız. Bunun üstüne yorum yapacağız ve fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ve en sonunda da birinci filme de ikinci filme de puanlarımızı vereceğiz. Sendeyiz Olçar. Valla öncelikle hangisinden başlayalım? Bir mi iki mi? Sana sorayım. Ya ben aslında biraz bire değinmek istiyorum. Birden başlamak istiyorum. Çünkü Tamam. 2'de ya şöyle söyleyeyim. Smile 2'nin birden aldığı çok şey olduğunu düşünüyorum ve önce birin temellerini hani Smile serisiyle izleyicinin tanıştığı, e, verdiği duyguları hissettiği konuları ele almak istiyorum. Şimdi Smile serisini en başta hani isminden dolayı zaten başladığında böyle az çok psikolojik korku olduğunu hani korku filmi olacağı belli olduğunda biraz daha psikolojik korku filmi olduğunu e, şey yapabiliriz. Hani anlaşılabilir. Ama bu denli ben sinemaya ilk çıktığı zaman bu kadar başarılı bir film olacağını düşünmemiştim. Hani ben çok fazla korku Kesinlikle ben de. yani ben çok fazla korku filmi hastası bir insan değilim ama işte böyle işler çıktığında bilindik yönetmenler işte Parker Film, bilindik yönetmenler olduğunda veya hani biraz daha kaliteli işler olduğunda sinemaya gidip izlerim. Ve hani Smile'da yine ne kadar şey olsa da beklentim yüksek olmasa da gittiğim bir film olmuştu. Şimdi şöyle Smile bir hakkında söyleyebileceklerim inanılmaz bir seri başlangıcı. Yani şu an ki gittiğimde ben bunun bir seriye dönüşeceğini bilmiyordum. Ve oyunculuklar açısından, duygu geçiriş açısından, senaryo açısından inanılmaz işler başarmışlar. Çok hoşuma giden eee, sahneler olduğunu söyleyeyim önce. Özellikle hani mesela şey nasıl diyeyim sana hani öyle sahneler izledim şu an hepsi aklımda yok ama eee, hani o gerginliği karakterlerin yaşadığı, ana karakterimizin yaşadığı o sıkışmışlığı, kimsenin onu anlamama duygusunu ben kesinlikle hani doruklara kadar hissettim. Hani Smile'ın iki filmde de aslında bize en büyük vaat ettiği şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Hani kesinlikle Smile'ın serisinin bir özelliği varsa bu ana karakterimiz, izlediğimiz karakter ne hissediyorsa bizim de onu aynı şekilde hissedebilmemiz. En azından benim açımdan. Bu yüzden bire çok değinmek istemiyorum. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Hani biraz daha ikinin üstüne konuşmak istiyorum. O yüzden Smile 1'i bu yüzden başarılı buldum. Ve sevdiğim bir film. Sonu hariç. Sonu gerçekten bilmiyorum. Ben çok fazla değil hiç sevmedim. Hani eğer hani bir skala tutsam hani orta filme düşürdüğüm bir film. Hani benim için orta bir film ve bunun sebebi de sonu. İyi kategorisinden benim için ortaya düştü. Senin düşüncelerin ne? Valla Smile 1 ile ilgili diyecek olursam öncelikle ben de senin son bıraktığın yerden başlayayım. Sonu bence de çok kötü bence. Yani kötü. Canavarı fiziksel olarak gösterme işine iki filmde de bu kadar kafaya takması hiç gerek olmayan bir şey. Ben niye bu kadar bu canavarı fiziki formda görme isteği ya da onu gösterme isteği var yönetmenin bilmiyorum. Onun dışında gerçekten ilk yarım saati Smile'ın beni çok şaşırttı.
Yani izlerken olan demiştim. Vay falan. İşte beklemediğim bir filmdi yani. Ben düşük bütçeli gene basit bir korku filmi bekliyordum. İlk yarım saati çok hoşuma gitti. Bence zaten çok çok iyi. Ondan sonra gelişme bölümü de fena değil. Yani kendi içinde en azından konu bütünlüğü olan bir gelişme bölümüne sahip. Ama ancak o psikolog kadının sonda yarattığı sıkışmışlık canavarla yok işte polis memurunun onu rastgele aramasıyla falan gibi ufak tefek cheesy şeylerle birleşince sonu bence düşürüyor. Senin dediğin orta film kategorisine inme işi çok doğru. Ben ona çok katılıyorum. Gelişme bölümü veya giriş bölümü kalitesinde ilerlese çok çok daha yüksek bir tonda bütçeni düşünüyorum Smile 1'in. Çok Ama şaşırdım. Smile Lafını böldüm, kusura bakma. Devam. yok hiç sorun değil. Ya şöyle, gerçekten hani ona değinmek istedim. Giriş bölümüyle ve hani biraz daha gelişme bölümüyle çok fazla şaşırıyorsun bir izleyici olarak. En azından ben hani, ve devamını hani ikincisini değil, hani ikinci filmi değil. Filmin sonunda, filmin devamında ne olacağını gerçekten yönetmen, oyuncular olsun hissettirmiş çok fazlasıyla. Hani o karakterin sonunda ne olacağını sana gerçekten merak ettiriyor. Ama geldiğinde, hani sonuna geldiğinde filmin, artık hani öyle bir şey izliyorsun ki kafasına geliyorsun ya, benim beklediğim şey bu muydu? Çok basit bir şey beklemişim kafasına geliyorsun. Yani beklentiyi o kadar yükseltiyor ki hani belki baktığında bir film izlediğinde, ortalama bir film izlediğinde gayet okey olabilecek bir son da olabilir. Tamam mı? Hani çünkü Ama film böyle başlamıyor ya evet, ama dediğin gibi. film öyle Film çok başlamıyor. Hani film senin beklentini kesinlikle şuralarda tutarken sonunu şuraya çekiyor. Ve dediğin gibi hani sen bahsetmiştin bana, senden öğrenmiştim. Hani bu filmin bütçesi çok düşük aslında baktığında. Şu yani anki diğerlerine göre hani çok düşük. diğer 17 piyasa filmlerine göre çok düşük ve hani yani 17 milyon çok düşük bir fiyat olduğu için söylemiyorum, hani miktar olduğu için söylemiyorum, ama hani şu anki piyasadaki filmlere bakılırsa dan bahsediyorum. Ve hani bunu çok iyi kullanmışlar. Müzikler olsun, sinematografi olsun, mekan tasarımları olsun. Hani bu kadar güzel şeyi birleştirip sonunu böyle kapatmak gerçekten hani baktığında hayal kırıklığı. aynen biraz da kendi yaptığın işi baltalamaya giriyor. Kesinlikle yani 17 milyon dolar bütçesi olan film 217 milyon dolar hasılat yapıyor. Tamamıyla başarı direkt. Çünkü evet korku filmleri hem posterleri hem fragmanları hem o yarattığı olan ne olacak acaba ne geliyor falan hissiyle insanları sinemaya götürüyor yani. Bir şekilde gidiyorsun. Bir sürü böyle hani asla izlenmeyecek filmin ben acayip fazla gişe yapıp evrene dönüştüğünü biliyorum. Mesela son zamanlarda şu Winnie bu korku filmi şey var ya saçmalık iki film çıktı. Mesela onlar bile hani kendi bütçesine göre acayip fazla gişe yaptıkları için devam edecekler yani. Aynı şekilde Smile için de geçerli. Smile 1 ile ilgili yani ben biri az sonra geçeceğiz ikinci film ama ikincisinin altında görüyorum. Çünkü senin söylediğin evet sinematografi, mekan tasarım, müzik falan hepsi okey katılıyorum ama bu dediğin elementlerin hepsinin ikinci filmden daha düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci film izlediğimde bunların daha iyi olduğunu gördüm yani. Parker film kendini geliştirebiliyor yani. Bunu böyle düşünüyorum. Şimdi ikinci filme de şuradan bağlayayım. İkinci film ilk filmin tam bıraktığı yerden açılıyor ve beni bu şaşırtmıştı yani. Çünkü ben böyle ne bileyim 10 gün 20 gün sonra bir yerde başlayacak rastgele. İşte canavar birini ele geçirir. İşte bu parazit açıklaması falan gibi. Bu tarzda bir gidiş beklerken bir anda geçen filmden kalan polis memuru direkt çıkıyor. Bence çok 3 çok gün kaliteli bir sonrasını 4 dakika. 3 gün sonrasını yapıyor. İş- İşte çok çok kaliteli bir 4 dakika. İlk girişler 4,5 dakika falan sürüyor.
O ona sıkıyor, o ona sıkıyor, o ona sıkıyor, olmuyor falan işte o tam yani izlerken direkt şey oldum. Aa ilk filmde böyle bir şey olmuşlar. Direkt hatırlama, flashback oldu Aksiyon bende. pornosu diyebilir miyiz? Hiç beklemiyordum. Dur ya. Allah cezanı versin. İşte yaptığı yoruma. İşte sonra bir anda asıl karakterimize geçiyoruz. Sky karakteri. Bence ikinci filmde de zaten iyi olmasının en büyük sebebi Sky yani. Böyle deyip sana ikinci film için pas atayım. Ya şöyle, ben Smile birim bende yarattığı etkiden dolayı, hissettirdiği duygulardan dolayı Smile 2'ye de gittim. Sinemada gittim. Onu söyleyeyim. Ve film başladığında hani 3 gün sonrasını izleyebilmek, Smile 1'in 3 gün sonrasını izlemek beni inanılmaz mutlu etti önce. Hani böyle bir başlangıçla başlamak, inanılmaz mutlu oldum. Çünkü kafamda şöyle bir şey vardı. Hani genelde devam filmlerinde ya başka mekanda izleriz ya çok sonrası, yani en azından son dönemde böyle oluyor. Hani devam filmlerinde çok farklı mekanlarda çok farklı karakterlerle, yani yine farklı karakter var ama hani bildiğimiz bir karakter görüyoruz. Hani geçen filmden tanıdığımız bir karakter görmek beni mutlu etti. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten aksiyon sahneleri gerici. Hani karakterin şimdi bu senin dediğin gibi bahsedeceğim ben de bu bölüm parazit diyeceğim. Hani hani bütün hani çok farklı farklı insanlara bulaştığı için ve bütün karakterlerin bulaştığı bütün karakterlerin bu parazite tepkisi farklı oluyor ve biz bunu gerçekten hissedebiliyoruz. Şimdi biz ilk filmde sadece iki kişi de bu paraziti görmüştük. Bir psikoloğumuzun hastası, bir de kendisi. Kendisi. Hasta zaten ölüyor Evet, girişte. hastasını çok erken kaybediyor. Ama bu filmde biz aslında baktığında 3 kişi de bu paraziti ele alıyoruz. Hani bir kişi daha fazla ve bununla ayrılan süreler biraz daha fazla. Hani nasıl yönettiğini, o süreci, neler yaşadığını, kendi travmalarını ve hani kendi yaşadığı korkuları 3 farklı kişide gerçekten çok başarılı bir şekilde görüyoruz. Hani bence ilk filmin üstüne kattığı şeylerden bir tanesi bu. Diğer şeyler açısından da ben ilk filmin iyi yaptığı her şeyi alabildiğini düşünüyorum. Üstlenebildiğini düşünüyorum. Gerçekten hani üstüne katmış. Mesela iyi sinematografi dedim. Daha iyisini yapmışlar. Müzik kullanımı inanılmaz iyi. Hani kesinlikle senin yaptığın bir yorumu söyleyeceğim yine. Demişler hani şu dönem çok fazla müzikal izliyoruz. Ve hani onun üstüne gerçekten hani müzikal olmayan bir filmde de müzikleri bu kadar, hani ben bir ara kafamdan dedim hani acaba biz bu filmi müzikal olarak mı devam edeceğiz? Çünkü ana karakterimiz şeyiyle beraber. Solist olduğu için hani hissettirmişler de yani. Evet. Hani gerçekten şey yapmıyor. Pek fazla sırıtmıyor. Değil. İyi de başarıyor bunu. Hani ve Sky'ın yine Naomi Scott harbiden oynamış. Hani Muazzam ya. Muazzam. travmalarını bize iyi geçirmiş. İlk filmde de bunu çok iyi yapmıştı ana karakterimiz psikolog. Onun ismini bilmiyorum bu arada. Onu sen hani şey yapmıyorum. Quincy Bacon galiba oyuncunun ismi. Bakayım hemen de emin olalım. Ya olabilir. Saucy Bacon. Yani Bacon abla helal olsun yani. O da çok iyi geçirmişti gerçekten. Hani kardeşiyle olan ilişkileri olsun, anne travmaları olsun. Sky'da da biz bu sefer ünlülük psikolojisini hani görüyoruz. İlk filmde bir daha çok aile problemleri yaşarken bunda ünlülük psikolojisini görüyoruz ve çok fazla mesaj alıyoruz bunun üstünden. Hani bize çok fazla mesaj vermeye çalışan bir film. Ve sonuna geldiğimizde de bence
üçüncü hani bunun artık üçleme olduğunu biz kafamızda yer ettik aslında biraz da. Çünkü hani çok sallantıda denmez de belirsiz bir son bıraktılar bize ve biz hani üçüncü filmin geleceğinden en azından seninle ikimiz konuştuğumuzda emin olduk. Ya aşağı yukarı gelir diye Bu düşünüyorum. Bir bence bir de üçleme olacak. Çünkü hani son sahnede öyle bir belirsizlik bıraktılar ki ve insan merak ediyor. Hani ama direkt son sahneden bahsediyorum. Ondan öncesini bahsetmiyorum hani. Kapanış sahnesinden bahsediyorum. E, Çünkü senin hoşuna gitmediğini biliyorum. evet, yani Bir oraya değineceğim kısmının, aslında. çok kısa bir kısmının. Şu an yani soru işaretleri var kafamızda sonuyla alakalı hani ve devamıyla alakalı. O yüzden devamı hakkında tabii ki de senaryolar üretilebilir. Hani kafamızda şeyler yapabiliriz ama ikinci film konusunda ben birinci filmin üstüne kattığını ve karakterler üstüne dostluk kurduğumuz e, yanlar olduğunu görüyoruz. Hani mesela ben gerçekten Sky'ın küsüp barıştığı arkadaşına harbiden kendi dostummuş gibi belli bir süre izlerken şey yaptım hani ilk mesaj atacak işte ben kendim gerildim falan böyle lan atsam mı atmasam mı yaptığım oldu hani kafamda. Ya ben beğendim. Vermek istediği dediğim gibi bu Smile serisinin aslında bu kadar başarılı olmasının sebebi vermek istediği duyguları gerçekten verebilmesi ve bize hani o duyguları yaşatabilmesi ve ikide birden daha fazla bunları hissettim. Daha çok gerildim. Yani benim düşüncelerim böyle ikinci filmle alakalı. Hani sen ne düşünüyorsun? Valla ben de genel şimdi başlayayım. Öncelikle gene ekonomik kısımdan bizim en fazla düşündüğümüz son zamanlarda olan şeyden gireyim. 28 milyon bütçesi. Bir kere ilk filme göre bence de dozunda bir arttırma yapmışlar. Yani 28 milyon okey. Bu film bazına baktığın zaman evet. Yani mesela 58 olsa canım sıkılır. Yani 58'e bunu mu yaptınız der. Ama 28 için okey. 90 milyona çıkmış hasılatı. Büyük ihtimal biz video atasıya kadar 95, 100, aşağı yukarı bir 100-150 bandında en aşağı bitireceğini düşünüyorum. Bu arada bir sinema Bu da içeriğinde de şu kadar para konuşabilen tek ikili olan hani sinema şu şeyde hani nasıl diyeyim şu içerikte YouTube'da hani tabii ki de içerik üreten başka arkadaşlar var ama gerçekten bütçe, fiyat, para konuşan tek kanalda biziz galiba. O yüzden doğru, çünkü yani düşünsene. Bak bunu ben en çok şeyde fark etmiştim. Jordan Peele'ın Nope diye bir filmi çıkmıştı. Gene bak biliyorum biliyorum. Psychological Order'da. Mesela Nope'un bütçesi 69 milyon dolar. Hiç unutmam. Yani tamam güzel gözüküyor film. Çok iyi de 69 yuh falan olmuş. Oradan sonra bende böyle şey oldu. Her filmin yaptığı yani harcadığı para kazandığı para şeklinde bakar oldum yani. Hani kazandığı Geçen videoda paranın şeyi devam filmi gelip gelmeyeceğine bakıyoruz zaten. Birincisi o bir ya de direkt aslında şunu gösteriyor arkadaşlar hani neden bu kadar fazla harcanan bütçeyi şey yaptığımızı açıklayalım. Çünkü gerçekten orada e, yönetmenin başarısını aslında analizleyebiliyorsunuz. Hani çünkü şimdi mesela ilk film üstünden konuşalım, ikinci film üstünden konuşalım. Hani Parker Finn hani başka bir yönetmen verilse bu bütçede bu kadar iyi çekebilir miydi? Bilmiyorum. şaibeli, o da şaibeli, Hani çok şaibeli. kesinlikle. Hani çünkü gerçekten iyi şeyler izliyoruz. Hani yani görüntü yönetmenini de tebrik etmek lazım. Ee, Yapılan hani kullanılan fiyata göre fiyat diyorum ben çok bir şey satın alacakmışım gibi. Ama hani gerçekten Filme sinemada gidince senin psikoloji ya fiyat diyor. ya gerçekten Ben de bu arada sen dedin ya lafını böldüm. Görüntü yönetmenine bakayım da öğrenelim onun da evet ismini. çünkü Görüntü yönetmeni diye gerçekten hitap etmeyelim. gerçekten Charlie Sarrof'muş. çok tanıdık Charlie geldi. Sarrof Çok tanıdık yani geldi. çok da pek bir film yok öyle diyeyim. Ama bu iki filmde de iyi yapmış diyebilirim yani. Ya ekibi korumuş
belli çünkü gerçekten bir de ne iyi yaptılarsa iki de çok iyiler. Hani iki de devam ettiriyorlar. O yüzden ben Parker Finney, başta Parker Finney kendini bu kadar geliştirdiği için görüntü yönetmeni arkadaşı. Çünkü benim hani ilk videomuzu izlediyseniz biraz daha benim görüntüye, sinematografiye eee, önem verdiğimi bilirsiniz. Hani benim için daha önemlidir. Hani çünkü biz görsel bir şey izliyoruz hani dizi veya müzik hani dizi diyorum müzik veya başka bir şey ses işitsel bir şey değil. Biz hani film izlenir anladınız mı? Yani bu yüzden hani görüntü Film anlatımı 101 ya. Film harbiden ya filmi izlenir. anlatmayayım filmi de anlattık da neyse. Harbiden filmi 101 yaptık da. Hani göze hoş gelmesi lazım. Ve smile geliyor kardeşim. Gayet yeterli. Ve gayet Gayet iyi yorum. yeterli. Yani şimdi genel olarak bütçeden kaldığım yerden toparlayayım. Bu filmde dediğim gibi 90 yapmış. Öncelikle ilk filmle karşılaştıra gideceğim. Yönetmenlik açısından kıyaslarsam. İlk filmde fena değildi, iyiydi. Bu film çok iyi bence. Çünkü 3-4 tane spesifik sahne sana da söyledim. Bir, bir tane dans grubunun parazit kapıp Sky'ın üstüne yürüdüğü sahne. İki de asansörün tepeden böyle geçip asfaltı gösterdiği bir sahne var. İkisi spesifik olarak ilk filmde böyle iki tane sahne yoktu. Benim aklımda kalmamıştı yani ilk filmde. Evet güzel gözüküyor. Gene parazit insanlar ana karakterimizin üzerine doğru yürüyüp koştuğunda gene hani ilgi çekici sahneler. Ama bu sefer bence çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Apartman İki. sahnesinden bahsediyor değil mi? Daire sahnesinden böyle kıyafet odasından bir başlıyor. Evet evet Böyle evet toplu evet o. olarak bir gülünüyor ve üstüne tamam. Yani Evet evet. inanılmaz gergin bir sahne. Çok gergin bir sahne. Evet bak mesela ilk filmde gene çok gergin. İlk film evet gergin. Ama bu film daha gergin. Bence daha da korkunç. Çünkü Jumpscare'lar, etrafta daha çok jumpscare'lar karakter görüyoruz. evet ve hani yapabileceği jumpscare miktarını arttırınca seni etkilemiş, beni etkiledi yani. Direkt oradan buradan fazladan insan çıkma olasılığı beni korkuttu açıkçası. Onun dışında ilk filmde de fena değil diyebileceğim müzik kullanımının üstüne bence çok çok iyi bir müzik kullanımı bu filmde. Tabii ki başrolü solist, hani işte madde etkisinden yeni çıkmış, ünlü konusunu seçelim demişler. Bu da Amerika'da gündemde. Seçiyorlar, ilgi çekiyor. Yani çok var çünkü Ya böyle ünlü. mesaj da veriyorlar üstünden hem verebiliyorlar. Yani Ve e, pazarlamasını arttırıyordur zaten. işte bu sayede de ulan diyeceğim şey unuttum ya lan. Power Rangers tuhaflığı. İkincisi de Charlie's Angel fıkı. Yani ben böyle kötü bir şey Genel izlemedim. olarak hani gerilimde değil de Naomi Scott kendi performansının en iyisini vermiş olabilir mi? Bir türe Ya kendi performansının bağlanması. en iyisi zaten. Evet Kendi en iyi performansının en iyisi. Hani şaşırdım ben. Ulan bu kadın kim falan oldu. Açtım baktım ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu izledim 2-3 yerde falan. Power Rangers. Ha Power Rangers. Vallahi öyle oldu. Power Rangers falan. Hani daha kötü bir izlenim bırakamazsın ya. Bir insan Charlie's Angel ID5. Sana öyle değil. Biliyorum ya biliyorum. Yani Ya o yüzden Naomi Scott konusunda şunu bir şey yapacağım. Ben de hani Power Rangers'la Charlie's Angels'ı izledim. Hani çok iyi kararlar yazabiliriz. yani ve hani birinci filminden etkilendikten sonra ikinci filmi ben takibe aldım zaten. Hani işte ne zaman çıkacak işte oyuncu Kim kadrosu oynuyor ay falan kim filan. oynuyor baktığımda Naomi Scott'ı gördüğümde çok büyük götüm atmadı değil. Bak dedim ki hani tamam Kim bu lan? hayır biliyorum. Yani Power Rangers'da ya oyun izlediğim filmlerin ben genelde kadrosuna bakıyorum. Naomi Scott'ı da biliyorum o yüzden. Hani Charlie's Angel'dan özellikle. Hani ve şu şeydeyim. Şimdi ya bu adamlar bütçeyi düşük tutacağız diye ne gerek var? Yorumu yaptım kendi kafamın içinde. Tabii. Ama açıkça söyleyelim ikimiz de çok büyük göt olduk. Ya göt olduğumdan ziyade şöyle diyebilirim kendi açımdan.
Bence herhangi bir şey aday olabilir yani. Öyle bir performans sergiliyor. Filmin Evet, iyi ben olmasa da mutlu oldum hani göt olduğuma. Onu da yani abi filmin senaryosunun ve genel konseptinin üzerinde oynuyor. Üzerinde oynadığı için bazı cheesy'likleri de örtüyor aslında. Çünkü cheesy'lik var filmde. Yani kesinlikle var. Lewis karakteri ölüyor. Lewis öldükten sonra herhangi bir soruşturma işte onun evine basma bak şimdi. Bizim apartmanda biri ölse 2 gün sonra bu apartmanda kokudan durulmaz mısın? Anladın mı? Yani. Biri alo der ya. Ulan öldü lan herif. Ve hani öyle falan ölmedi. Hani düştü kafayı çarptı öldü falan değil. Kafasına vuruyor her yeri kan fışkırıyor kan falan yani. Nasıl duymadınız dangırı dunguru? Bir tane Yani sinek bile mi gelmedi be? harbiden yani bu yüzden mesela bu unutuluyor. Ya da hemşir karakteri giren filmin en kritik Hemşire mi deriz? karakterlerinden biri. Hemşir denir abicim adam erkek ya. Hemşire mi diyeyim herife? Neyse. Hemşire karakteri eve giriyor bak gari. Telefondan telefon kilidini açıyor. Ondan sonra diyor ki en son sen yazmışsın. Oo. Apartmandan biri de dayı ne oluyor hani kapı kilitli mi? Nasıl camdan mı atladın? Ne yaptın? Kimse hiçbir şey dememiş. Hani mesela buralar cheesy yani. O üstüne azıcık düşünce diyorsun bana koyayım azıcık yazsaydın şurayı falan diyorsun. Ama hani Ya senaryoda Naomi Scott'ın boşluklar olduğu noktalar var gerçekten. Ama var bak hani var düşürüyor zaten var. Ama hani bu şeyde bu yazımda bir de ilk filmini izlemişken zaten bu kadar bekliyorum yani. Fazlasını beklemiyorum. Bana olağanüstü bir polisiye verip gelip beni mahvedip bir de sonunda hani istediğim sonda yazsa böyle bir şey son beklemiyorum dönemde zaten. artık gerçekten polis sahnelerinden bıkmış bir insan olarak söylüyorum. Hani çok da gözüme batmadı. Hani geçen filmde de konuştuk. Hani Geçen film geçen bölümde de konuştuk ya gerçekten ben polis yani ne bileyim bilmiyorum polis koymayın ya koymayın. koymayın bak Belli bir valla süre polisleri filmlerden banlayın. İşlemeyin. Polisi izlemek istemiyorum uzun bir abi süre. yani eğer altını doldurmayacaksan polis koyma. Ya bomboş Çünkü bir karakter gerçekten polislere de hakaret bu arada. O kadar boş bir karakter koyuyorlar ki lavuğun tek işi yapıp olay yerine gitmek ve o kadar yani. Ve o yüzden çok gerçekten tam çok kötü sahneler, çok cheesy sahneler ama hani filmi izlerken de şey demedim. Ya bir kez falan sordum kendime. Lan acaba hani sadece zaten filmin de amaçlarından bir tanesi o. Sky'ın bir yerde korkutuyorlar. Hani mesaj geliyor. Acaba polis mi diyor. Bir orada yaşıyoruz polis mevzusunu. Hani çünkü ya bunda yok. aynen. Bunu koymamış ama hani normalde koyması gereken bir şey. Çünkü bir de filmin girişinde bu şeyde de bahsettik. 4,5 dakika bir polis öldürülüyor orada yani. Herife çarpıyor. Hani o herifin yarattığı şeyin de işlenmesi lazım. Ulan memur öldü lan herif. Ve hani parçalandı adam. Orada Sky'ın eşi öldü. Falan bam güm herkes geberiyor. Hani bir soruşturma bir şey olması lazım. Bir de yani şu an aklıma geldi. Sky'ın eşini evet öldü dendi. Bir tane de flashback koymuşlar. Evet. Aslında flashback değil de bir korkutma sahnesi gibi. Yani şu an üstüne düşününce çok da gerek olmadığına inanıyorum. Yani o karakteri niye koydunuz? Abi Yani işte sana katılmadığım bir nokta var. Şöyle. Şimdi Sky'ın ya bunu biraz daha şeyde girecektim. Hatta ben bunun bayağı yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Buna bir tık daha psikolojik korku kısmında girecektim aslında. Ama şimdi lafını açmışken sen gir artık gir. e, şimdi film bize şunu en baştan beri e, karakterler açısından bu parazitin travmalardan beslendiğini Evet evet doğru. ve şimdi şimdi işlenen bütün karakterlerde Parazit'in girdiği bütün karakterlerde de en baştan bir intiharı izleyerek bir travma oluşturuyor ve sonra eski travmalarından beslenmeye başlıyor. Sonra da intihar ettiriyor. Sonra da Yani intihar bu ettiriyor bu ve bizim
Sky'ın sadece ünlülük psikolojisinden değil de kendi hayatında e, yaşadığı travmaları da görmemiz gerekiyor. Ki aslında ilk filme göre biraz daha artılarından bir tanesi bizi iyi hissettirmesinin sebebi buydu. Psikolojimizi alt üst ettiği noktalardan biri buydu. Şimdi biz Sky'ın mesela önceki karakterimizin, ilk filmdeki karakterimizin sadece anne e, travmasını izlerken Sky'ın kaybettiği bir erkek arkadaşını, küstüğü bir çok yakın arkadaşını, kız arkadaşını. Tabii tabii. Element olarak işliyorlar. Ondan sonra ünlülük psikolojisini, uyuşturucu bağımlılığını, ondan sonra hani böyle şeyler görüyoruz ve Anne, annesini de yarım yamalak bir anne ilişkisi de evet var. O ve da etkili. onun psikolojisini düşünmeyen, sadece ününü düşünen bir anne travmasını izliyoruz. Hani o yüzden aslında bizim beğendiğimiz noktalardan bir tanesinin sebebi de bu. Hani daha iyi aktarabilmesinin sebebi bu. Biz Sky'ı daha çok ele alıyoruz aslında ilk filmdeki karaktere göre. Hani Evet, ilk filmdeki karakterde hani ona eşlik edenler vardı. Bunda evet. bayağı Sky main'i vert yani. O Bayağı. yüzden ben çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü travmaların içine girmediğimiz zaman, yani Sky'ın travmalarını biz öğrenmediğimiz zaman bu sefer aynı şekilde Sky gibi hissedemeyiz. Hani o korkuyu, o gerginliği, o sıkışmışlığı Sky gibi hissedemeyiz. O yüzden ben doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. O araba Ben sahnesinden bahsediyorsun sen. ben evet bak ben araba sahnesini şöyle değiştirdim. Sana öneri gibi kendim yapsam nasıl yapardım gibi. Bayağı bildiğin ölmeden önceki 2 dakikayı koyar. Yani orayı görüp tam ağaca toslarken uyanmasını isterdim. Çünkü hani rastgele bir araba sahnesi koyacağına gerçekten Parazit'in geçtiği sahneyi koysam mesela benim için daha etkileyici olur. Çok mu büyük bir fark olurdu bende? Hayır. Gene dediğim şeylere katılırdım yani. Aynı şeyleri düşündüğümle ilgili. Ama hani bir tık daha iyi hissettirdi. Yani ne kadar cheesy'likten kısarlarsa hani ufak ufak 2-3 o kadar iyiye gittiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim. İlk filmin ve ikinci filmin benim için neden puanlarının düştüğüne geleyim. İkinci filme de mi Sonlar. düştü? Ha, doğru, tamam. Sonlar. Ya tabii daha yüksek veririm. Evet. Ya son 10 dakikaya girmişken Sky Hastane'de çok aşırı beğenmesem de fena olmayan bir anne aktarımı. Senin dediğin gibi uyuşturucu konusunun bence gayet iyi bir mesajla verilmesi. Travmalardan beslenmesi. Parazit de gözükmüyordu fazla. İyiydi. Yani korkutuyordu. Evet. Aynı şekilde filmografi ne ya? Of, sinematografisi de çok iyi duruyordu. Zaten karakter şakıyor yani. Akıyor, oynuyor, yaşıyor her şeyi. Yandakiler de fena olmaya eşlik ederken sonunda sırf bize 30 tane daha fazla plot twist verebilmek için yok kaynım da yok. Yok benim aga yoktu zaten. Arabaya bindim ben sürüyordum. Ulan hadi arabaya bindim. Arkadaşın yoktu. Okey geçti bana. Hop vardı. Orada bir canavar geldi. Aslında hemşire de tam yok muydu falan. Tık annen de aslında ölmedi. Allah yeter lan. 5 tane üst üste gelince bir yerde hani tamam bu paranormal bir olay. Hayal görüyorsun ama artık sonuna gelmişsin yani. Sonda daha az zorlama. Daha bize tek bir hayal verip mesela gene annesinden gidip çünkü orada annesini öldürdüğünü görüyor. Yani bence oradaki main etkilemesi gereken şey o yani. Yapmak istedikleri şey neymiş biliyor musun aslında biraz da? Şuymuş, hani biz en baştaki aksiyonun çok iyi olduğunu ve bizi böyle koltukta şöyle bir yaptığını konuştuk ya. Ya bence Evet. vermek istediği hani sona doğru tansiyonu biraz yükseltmek. Hani kesinlikle bu zaten. Tamam. Ve Doctor Strange havası, hani böyle o işte mekandan mekana geçiş vesaire, hani Ama dayım o magician ya. O evet onda ya. oluyor Yani yani. zaten hani evet, bu hani bu kadar fazla bir yerden bir yere geçiş ve bunun hani kısa sürede ve hızlı yapılmaya çalışılması, tempoyu arttırmak için, tansiyonu yükseltmek için biraz şey duruyor. Nasıl diyeyim? Film Zorlama aynen denir. zorlama ve ucuzlaştırıyor filmi. Çünkü şimdi
kısa kısa sahneler izlediğimiz için hani derinliğini inemiyoruz, bir şey hissedemiyoruz. Sadece hani bize vermek istediği plot twist. Şaşırma, hani şu efekti, anladın mı? Ama hani burada gerçekten hani biraz daha kalitesini düşürüyor film. Ya evet abi. Yani senden alıyorum burada topu biraz da. Yani düşünsene. Dedin sen gibi şaşırdın. Sonra Alien filminden 1980'den fırlamış bir yaratık görünce orada oluyor, siktir git oluyor yani. Ona bakınca etkisi düşüyor sende çünkü ister istemez. Hani ilk filmde de aynı şey yapmışlardı. Bu sefer yaratık uzun tasvir etmişlerdi. Slenderman'in uzaylı hali gibi. Bu filmde Ki de çok kötü bir bence. ya abi çok kötü işte. Ben Yani gerek yok. CGI'larını bak, açık onu lafını böldüm. Ben ilk filmde ilk bir sahne söyleyeceğim. Bir tane sahne söyleyeceğim ki jumpscare sahnesi. Bir de genel olarak abi CGI'lar çok kötü. İlk film hakkında İlk filmde konuşuyorum. evet. İlk filmde gerçekten kötü. Allah'tan çok fazla görmüyoruz. Yani böyle 10 numara CGI gördüğümüz bir film yok karşımızda. Bir de hani o bilgisayar başında hastasının sesini dinlediği bir bölümde böyle canavar yanına geliyor da böyle bir anda korkup geri gidiyor ya böyle. Recep İvedik sahnesi gibi sinemada böyle. Çok korkun oluyor ya. Tamam, hani belki korkuttuğu insanlar olmuş olabilir. Ama Ya o anlık şeyle böp yapsam ben gene aynen korkarsın ya yani. abi. Hani çünkü o an gergin zaten, anladın mı? Hani ama ne kadar çok böyle şey duruyor. Ucuz duruyor. Bayağı ucuz duruyor. Hani İşte bu yani film iyi yaptığı şeylerin yanında kötü yaptığı şeylerle de bir yandan düşüyor. Ama son olarak ben kendi fikirlerimin sonuna gelmek üzere. Yani konsept gülerek insanların üstüne koşması, yani virüsü gülme olarak tasarlamak bence hem orijinal bir fikir hem de gerçekten ürkütücü yani. Düşünsene sen bir gün uyanıyorsun sana bu geliyor. Sana gülüyor annem falan evde yani kafayı yersin ve ikinci gün direkt atlarsın. Yedinci güne kalmaz yani benim mesela. O yüzden bu konseptin ben çok çok daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Yani polisiye mi yoksa Supernatural mı bunu seçmesi lazım o üçüncü filmde. Artık çünkü polisiyelik bir kısım olduğunu ya polisiyelik kısım şu. Mesela insanlar ölüyor ve hani sıçın gibi ölen öldüğüyle kalmasın yani. Hani bunun üstüne de bir event yaşansın. Bu bizim hayatımızı etkilesin ya. çünkü Levi parçalanıyor öldü. insanlar teker teker ve kimse bunu Ha yani. sorgulamıyor gibi. Ya annesinin gözüne bıçak girdiyse mesela bu film yani bu sahneyle ilgili bir şey izleyelim. Araştırılsın, Anladın mı? soruşturulsun. Araştırılsın yani. Canavar vardı. Sonra şey mi olacak? Şimdi kız ölüyordu. Sahneden amcasına geçti falan. Böyle bir şey izlemeyelim üçüncü filmde artık Hayır bak, yani. üçüncü Tamam filmde yani. oluşturulan soru işaretlerinden bir tanesi de, şimdi biz normalde şu ana kadar teker teker insanların karşısında bir şey izledik değil mi? Hani Hı cinayetlerin, hı. intiharların hepsi, hani aslında beni merak ettiren şey noktalardan bir tanesi de o. Üçüncü film hakkında konuşacağım biraz. Hani ama bu sefer koskocaman bir konser alanında yüzlerce belki binlerce kişinin önünde kendini, Al işte yani benim dediğim de bu. ya soru işareti. Yok bu zaten hani, ama bu intihar olarak gözüktüğü için ve karakterin öncesinde psikolojisi bozuk olduğu için eee, bir hani herkesin göz önünde kendini öldürüyor. Hani burada birinin bir şey yapmasını, soruşturmasını zaten aramazlar. Ama onu geçtim. Şimdi soru işareti oluşturan nokta şu. Bu parazit binlerce kişiye mi geçecek, yoksa o sahneden biri mi sadece alacak? Mesela benim kafamdaki soru, üçüncü filmle alakalı soru işaretlerinden bir tanesi bu. Valla benim kafamdaki fikir şu açıkçası. İlk iki filmi de toparlar. Bir tane dedektif koysunlar. Tamam mı? Ya istemiyorum Bak. dedektif. Hayır Lütfen hayır bak. sokma artık. Ama bir dur. Bir dinle bir dinle. Bak şimdi dedektif aynı hemşire gibi şüphelenmeye başladı. Zamanı koyayım rastgele 10 tane herif öldü. Hani bunlar kim, neci, dayım, parça parça yani ne oluyor falan desin. Sonra bu dedektife geçsin. Ve buradan polis departmanı eleştirisi falan gibi anladın mı? Biraz da onları görelim yani. Şimdi solist gördük. Bak sağlıkçı izledik. Bir tane ünlü izledik. Olan bir tane de memur izleyelim.
Yani öğretmene geçmesin. Hani öğretmene geçmesin. Polis daha ilgi çekici olur yani. İtfaiyeciye mi geçecek amına koyayım? Polise geçsin. Hani onun etrafında dönen bir gerilim filmiyle bitirelim. Çok En azından mantıklı hani olabilir, bir şey değil mi? Hani gerçekten ya da mantıklı. bir falcıya geçsin amına koyayım. Böyle sikko fantezi izleyelim. Yani ben ona da okeyim. Şey, bence üçüncü filmde dediğin gibi bir polis koysunlar. Polisi de Morbius'taki polis zenci arkadaş olsun. Ve Neydi elemanın adı gene unuttum. Mel Gibson mıydı neydi? Mel Gibson ne lan o ne alaka? Abi harbi ne alaka amına koyayım. Mel Gibson diyor ya. Tyrese Gibson'a bakın. Mel Gibson diyor. Tyrese Gibson. Nefesim kesildi ya. Bu arada Tyrese Gibson evet devam. Tyrese Gibson ve polis olarak üçüncü filmde koysunlar. Of Morbius Verse mi yoksa? Smile Mesela X Morbius Smile 2 evreni. aslında Smile serisi aslında Sony'nin satın aldığı ve pitch etmek için yüksek bütçeyle Sonunda da Vulture mı geliyor? evet. Yok baba Spider-Man'e karşı birleşelim. Parazit ikna ediyor. ikna ediyorlar. Oturtuyorlar, konuşuyorlar ve diyorlar ki biz diyorlar Spider-Man'i yenebilmek için içine parazit sokmamız lazım. Venom Spider-Man kimi görüyor? Iron Man'i görüyor değil mi? Hani Parazit Venom gelince. filminde bütün simbiyotları piç ettik, biz öldürdük. Bize bir Biz tane onlardan lazım. hani bize bir tane parazit simbiyot lazım. Gel sen bizim simbiyotumuz ol. Abi şeyin komikliği de geçen haber gördüm. Toksin aslında toksin değildi. Hani oraya gitmişler. Neyse bunu konuştuyduk zaten. Bir daha girmeyelim şimdi. Yarım saatte toksin konuştuk. Bizim Sony'ye öfkemiz tek bölümde bitebilecek bir şey değilmiş. Yok abi bir sonraki bölüm kaldığım yerden devam edelim Sony ile ilgili. Sony'ye nefret kusma bölüm 2'ye. Yani Sony rezaleti 2. peki Hani şey söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim. E, Şimdi bunu bir 4 film çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Yani bunun bir dördüncü filmin olacağını düşünmüyorum. 3 filmle artık e, kapatacağını düşünüyorum Smile serisini. bence de kapatmalılar ya. Aynen. Film olmasın artık. Uzatmaya gerek yok. Ya tam ne kadar düşük bütçeyle çekiyorsunuz, iyi iş çıkartıyorsunuz, iyi de kazanç sağlıyorsunuz. Ama orijinalliğini en azından üçleme olarak orijinalliğini saklaması gerektiğini düşünüyorum. Ya tamam bu Bence de suyu hani çıkmaz. konu içeriği açısından bir dünya kurdunuz. Hani bunun başka bir şekilde devamı gelebilir ama aynı şekilde devam etmesini istemem. Mesela Testere gibi bir şey yapmasınlar bence. Hani anladın mı? En son Sümük gibi o da ha, artık yani. onu izledik en son ki ben çok beğendim onu. Onu söylemeliyim. Hani testleri Soul X'i bayağı beğendim. O ayrı mevzu ama yani eğer artık hani güzel bir final yaparlarsa, güzel bir kapatış yaparlarsa 3 filmi de inanılmaz iyi toparlarlar. Ama Bence de. Ben de katılıyorum buna. ama kötü bir final yaparlarsa, saçma bir noktaya bağlayıp kapatırlarsa gerçekten e, bütün hani kendi yaptıkları potansiyelli işi baltalamaya döner bu. Ki Yani ya ki altı bandında bir şey evet, çıkarsa çok sıkar canı ya. film içinde bunu zaten yapmışlar. Belli baltalamalar var. Ama hani artık son filmde bizim epik bir final izlememiz lazım ve buradan da aslında biraz şeye geçmek istiyorum. Hani alacağı nokta açısından. Senin için psikolojik korkuda Smile'ın yeri. Benim için psikolojik korku Smile'ın yeri yani aşağı yukarı umut vadeden diyebilir. Çünkü daha üçleme tamamlanmadı ama ikileme olarak değerlendirecek olursam atıyorum üçleme olmadı. İkileme bitti. Bu iki film bitti. Böyle değerlendirecek olursam evet farklı bir konu mu? Farklı bir konu. Evet korkutucu mu? Çok gerici. Değişik şeyler oluyor mu? Oluyor. Ama kesinlikle cheesy'liği aşamıyor. Yani belli bir cheesy'lik kalıbında duruyor hala. Böyle kendi içinde başlayıp bitse bile iki filmde ve düzgün de bağlansalar bile gene de işte böyle dediğim gibi polisiye kısımlarda ufak tefek yan karakter kısımlarında gene film düşürüyor seni. Bir de o canavar muhabbeti
canavarı fiziksel olarak gösterme fantezisini asla anlamıyorum ben ya. Ya bizim için soru işareti kalabilirdi o. Hep merak konusu olabilirdi. Hani illa Ya abi göstermek. son filmde gelse Hı hı. görsek tamam Ya derim gene fizikselleştirmek, ama son film derim aynen, yani. mesela fizikselleştirmek biraz da merakı kaçırıyor. Dediğin gibi mesela biz ilk iki filmde de hani hiç görmeyip üçüncü filmde gördüğümüzde of olabilirdik. Hani mesela gerçekten Daha iyi tasarlayabilirler. evet, ve ilk iki filmin de bu puanlamasını bizim için arttırırdı ve şeyi de arttırırdı. Hani nasıl diyeyim, merak unsurunu da Unsurumu da arttırdı. Evet, arttırırdı. doğru doğru. Yani o yüzden benim için şimdilik umut vaat eden, asla şey diyemem efsane of uçuyor kaçıyor, yani çok uzak buna. Ama kendi puanlarımı verecek olursam ilk filme 10 üzerinden 6 veririm. İkinci filme de 10 üzerinden 7 ile 7,5 arasında, ama 7'ye daha yakınım diyeyim. 7 veririm diyeyim. Senin de puanın ve korkudaki yerini sorayım. Saydı. Şimdi şaşıracağım puanlar vereceğim. Çünkü biz seninle konuştuğumuzda sonra hani bir ufak bir muhabbet ettik aramızda Olçer'le, hani filmler hakkında. Puanım değişti. Seninle ilk Tabii konuştuğumuzda. üstüne düşününce Üstüne yani düşününce e, ilk filme e, çok da değişmemiş aslında ya, biliyor musun? Şu an bir daha düşünme, değişmediği konusunda evet, ilk filme 7, ikinci filme 8 veriyorum. hmm. Buçuklu bir puan vermiştim hatırladım. Evet, sanırım buçuklu gibi düşünmüştün ama şu Aynen. an değiştirmişsin. Yani 7 ve 8 veriyorum. Sebebi şu, e, aslında video boyunca konuştuk ama ben uzun süredir, yani birkaç tane efsane var. İşte psikolojik korku ya da buradan gireceğim. Şimdi bu kadar gerildiğim ve karakterin yerine kendimi koyabildiğim bir film e, izlemedim. Uzun süredir, belli bir süredir en azından. Hani ve bu bana bu hissi çok iyi yaşattı. En azından korku bakımından. Hani çok fazla, ikimiz de çok fazla korku sineması aşığı insanlar değiliz. Ama mesela Kesinlikle. böyle işler olduğunda bizi etkiliyor ve hani üstüne konuşabileceğimiz şeyler çıkartıyor. Ve Smile bunu başarıyor. Hani şu an ikimiz de üçüncü film için umutluyuz. Ve hani bizi sana yüksek geldi puanlarım benim. Konuştuğumuzda da şey yaptık. Özel ya, ilkini anlayabilirim. 7 farklı güzel. Ama ikincisine 8, yani 7,5 da okeyim. 8 bir tık fazla geliyor bana. Çok iyi, bazı şeyler daha iyi yapması lazım. Ya tabii ki de daha iyi yapması lazım ama şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim sana. Bu kadar konuyu, bu kadar fazla konuyu, bu kadar fazla mesajı bir karakter üstünden başarılı bir şekilde anlatabilmek ve karakteri yaşayabilmek, aslında video başından beri söylemek istediğim şey bu. Bunu görebildiğimiz bir noktada ilk filmin çizgilerini de üstlenip daha iyi bir noktaya çektiğinde ben 8'i hak ettiğini düşünüyorum. Benim için de e, Saygı duyuyorum. psikolojik korku sinemasında, şimdi aklımıza psikolojik korku sineması dediğimizde hangi filmler geliyor? İşte Get Out, The Silence of the Lambs, Black Swan, Split. Hani bu filmler geliyor aklımıza. Yani ve en azından benim. Hani bunlar bu kategoride efsane olarak baktığımızda bir şeyler başarabilmiş filmler. Şimdi Smile'ın bunların arasına girebilme şansı da var. Ama 3'e çok bakıyor ya. İşte Ya da dediğim gibi. çekmezlerse mesela giremiyor, anladın mı? Aynen işte, ve bu kesinlikle üçüncü filme bağlı. Ee, Sebebi de şu. Smile kendi içinde bir evren yarattı. Şimdi bu filmlerden Smile'ı ayıran nokta şu. Arasına girmesinin sebebinden bahsediyorum. Ee, Smile kendi içinde bir evren yarattı. Şu an biz aslında hani bu saydığım filmlerin hepsi tek senaryoluk, Tek. aynen tek filmler. Hani bunlardan hiçbirinin biz devamını izlemedik. Ya, izlemeyeceğiz gibi de duruyor. En azından Ya şu an. izlemeyiz. Aynen izlemeyiz. Yani son şu mesela American Psycho onun yeni filmi, bir tane daha filmi çıkıyor falan. Hani Ama o bağımsız baştan ele alacakmış mesela. aynen. Remake gibi o ya. Ya aynen yani remake gibi
Smile'da biz bir evren görüyoruz. Farklı karakterler görüyoruz ve bir aktarım, bir dönüşüm görüyoruz. Yani o yüzden bu türde, bu kategoride ilk kez aslında bir şeye biz şahit oluyoruz gibisinden söyleyebilirim. Ve bu hani bu kategoride özgün bir şey olduğu için bu filmler arasında girebilir. Hani benim de bundan sonra psikolojik korku dediğinde aklıma bu filmler arasında Smile gelebilir. Ama bunu dediğim Umarım gelir. ya umarım gelir. Hani üçüncü film çok kötü olsa da yine aklıma Smile gelir. Çünkü bir evren kurdu bu. Şimdi bundan sonra biz Smile 3'ten sonra eğer seriyi bitirirlerse neler gelebilir? Bir spin-off'u gelebilir. Bu parazitin nasıl ortaya çıktığına dair. Ya da Bence kesinlikle o gelmeli. ya evet mesela bunu dizi şeklinde işleyebilirler. Bunu bir film şeklinde işleyebilirler. E, Dizi formu derim. Tercih edecek Ya evet, olursam. spin-off'da bir tık daha dizi. Bayar abi. Evet, film artık. Sana örnek vereyim mi? Evet, Sana aha, örnek vereyim mi? Bak, A Quiet Place'te yaptılar bunu. evet. Öncesini anlattılar, film yaptılar. Film kötü. Ya 5 verdim mesela ona. İyi değil yani. Gene bak, gene güzel gözüküyor film. Gene iyi gözüküyor. Gene tamam, canavarlar aynı kalitede falan da işte olmuyor yani. O yüzden bence bunu daha ağırdan ele alan 8 bölümlük bir mini dizi tarzında yapmaları daha iyi olur. Hem yaratığa da aşina oluruz yani. Ya Öbür türlü evet. bam güm bam güm gene koşacak herkes yani. Ya Bunu zaten izledik, aksiyon 3 ya kere dediğim izledik yani. gibi hani şu aksiyon pornosu mevzusunda hani çok fazla işin içine hızlı kestirip atıp hani onu bir şekilde e, karman çorman ediyorlar ve bunu aksiyonla yapıyorlar. Yani birçok. Abi John Wick değil ki bu ya. Ya evet ya aksiyon dediğim şey de şu hani tansiyonu yükseltmek illa bir savaş carut olmasa gerek yok anladın mı? Hani izleyiciyi hızlı bir şekilde heyecanlandırıp akılda kalıcı epik bir sahne çekmeye çalışıyorlar ama bu biraz ucuz oluyor. Anladın mı? Ucuza Bir tane kaçıyor. yap. Bak, bir Aynen. tane yap. Yetsin. Bir tane yap. Zaten psikolojik sahneler tansiyonu yükseltiyor. Mesela işte Sky'ın evde boğulduğu sahne. Çok tansiyonu yükseltiyor. Bir anda aa falan oluyorsun. Evet. Ama hani 5 tane yapınca çok da iyi olmuyor. Bu benim kısaca görüşlerim bu. Puanlarım da bu. Korku filminde umut vaat eden işaretlerim. Işık olsa. Bir de bundan sonra her filmi incelediğinde 4 kategori var benim için. Sinemaya kesinlikle git. Sinemaya gidersen daha iyi. Fark etmez, sinemaya gitme. Bu filme sinemaya Sen gidersen daha peki iyi. şey misin? Hani Cem abi. ha, Cem on filme gitmeden önce Cem misin? Hani Hayır ama yani şey. Çünkü bak, bu videoyu izledi tamam mı arkadaş? Ulan dedi, biri 7 verdi, 8 verdi, öbürü 7 verdi. acaba gidilir mi? Ama bana söylemediler ki ben buna para vermeli miyim? Bak gene yapalım. Arkadaşlar, Smile 2'ye para verebilirsiniz. Sinemaya gitmeniz daha iyi olur. Çünkü daha çok korkutur ve daha fazla etkiler. Smile 2 için özeti bu. Smile 1 için aynı şeyi düşünmezdim. Ben Fark Smile 1 etmezi için de işaretlerdim. düşünürdüm ya. Ben Smile 1'in de kesinlikle gidilebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Heh, böyle benim kategoride bu. Yeni şey, moda bu. Var mı Evet. ekleyeceğim bir şey? Valla Fazlıcığım, benim yok, senin. Valla benim de yok. Ben bütün hissettiklerimi ve düşündüklerimi söylediğimi düşünüyorum. Hem de biraz psikolojik korkuyu da konuştuk. Yerini konuştuk Smile'ın buradaki. E, Diyeceğim bir şey kalmadı. Valla arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkes izleyene. Bir sonraki videoda yolda geliyor. Az kaldı. Evet. Adım adım, yavaş yavaş geliyoruz. Notlar Görüşmek alıp üzere. çalıştığımız için hani bayağı bunu hani özellikle ben Ders benim için ders yani. Bir evet şey daha eklendi bizim hayatıma. için ciddi bir iş. Sanki hiç işimiz yokmuş gibi. Benim yok bu arada. Hani Benim var, çok var ama evet, daha da arttırıyorum yani. Almanya'dan deport deyip buraya gönderildiğimden beri herhangi bir Ha, bir de işim. antibiyotik kasta mı şey yapıyorsun şimdi? Mesela Oranı da bırakmadım. antibiyotik kastı arkadaşlar. Çağan Bey'in götünün keyfine göre çekileceği için hani neyse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Filmle kalın. Film izleyin. Güzel şeyler filmler. Biz de izleyici kazanalım.
Ya günde misin ya? Film izleyin iyi şeyler bunlar diyor ya. Ya biz de Verdi sona bak. izleyici kazanalım. Hani Evet umarım kazanırız ya. yani umarım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Naomi Scott. Ödül verin lan. Ödül verin. Oscar, Abla arkandayız. Oscar kazanamaz gibi. O kadar değil. Görüşürüz. Görüşürüz.